Ateizmin televizyonlarda, YouTube'larda 24 saat Allah'ı inkar eden adamların bu söyledikleri cümlelerin sonucu nedir? Kafir ise 25 senelik bir hayatı var ve küfür üzerine ölmüşse bu nasıl bir suç ki ebedi olarak cehennemde Allah onu yakıyor. Tesadüfen var olmuş, değersiz. Cenab-ı Hak ne kimseyi yaratmak zorunda ne de cennet atmak zorunda. Böyle bir mecburiyeti yok ki. Türk devletinin subay olarak sana hakaret etse, seni aşağılasa elbette ki mahlukat ahirette bundan davacıdır. İnsan tesadüfen var olmuştur, doğru mu? Yani Cenab-ı Hakk'ın kısa sürede işte kafir olan bir adamın, yani 25 sene bir kafirlik hayatı olan bir adamı ebedi cehennemde yakmasını anlayamamışlar. Bunu herkes kendi kafasına göre böyle örnekler vermiş. Nasıl olur yani sonsuz merhameti olan bir yaratıcı insanları yakmak için nasıl bir cehennem yaratır? Neden kafiri ebedi olarak cehenneme atar? 25 senelik bir küfür hayatı varsa Bunu 25 bizim sene oğlana şey yapar. sormuştun değil mi? Evet, O hatırlıyorum ne hocam. dediydi? O zaman 25 senedeki sevap işleyen cennette 25 Bir sene mi mi kalacak kalsın? dedi ya. Evet, evet. Onun o mantığını da anlayamamışlar zaten hocam. Ve bu çok gelmiş yani bununla ilgili birkaç tanesini biriktirdiğim için. Ya bu manada yani kafir ise 25 senelik bir hayatı var ve küfür üzerine ölmüşse bu nasıl bir suç ki ebedi olarak cehennemde Allah onu yakıyor. Yani burada bizim kaçırdığımız bir mantık hatası var Evet, hocam. çok var ama baştan bir iki tanesini söyleyelim. 1. 25 senelik küfre mukabil 25 sene cehenneme atsa sonra ne yapması lazım? Cehennemden çıkardığını düşünelim hocam. Ne yapacak sonra? Cennete girse adaletsizlik olacak. O zaman Cehennemde kalsa daha iyidir. bir de yokluğun cehennemden daha dehşetli olduğunu kimse anlamıyor. Bir kere cennet Allah'ı tasdik edenler için yaratılmış. Adam tasdik etmemiş ki. Niye alsın ki? Yani Cenab-ı Hak ne kimseyi yaratmak zorunda ne de cennet atmak zorunda. Böyle bir mecburiyeti yok ki. Adam onu kabul etmemiş, inkar etmiş. Niye alsın ki cennete? Yani ne olacak da alacak? Ne gerekçeyle alacak? Niye alsın yani? Şu anda başka ülkenin vatandaşı Türkiye'ye geldiğinde veya herhangi bir devlete başka ülkenin vatandaşı geldiğinde o devlet hoş geldin deyip de alıp da bütün haklara sahipsin diyor mu ona? Bak insanlar bile yapmıyor. Benim vatandaşım olmazsan kusura bakma diyor. Sana ev de aldırmam, araba da aldırmam diyor yani. Alsam beni alırım elinden diyor yani. Haklarını o kadar sınırlıyor ki. Hastaneye götürmüyoruz yani seni yani. Birçok şeyi seni sınırlıyor. Bütün bunlardan daha önemlisi şudur. Daha önemli olan bu 23. söz aklımıza gelsin. Mahlukat mektubat-ı samedaniyedir. Bir sanatın değeri asla kendisinden kaynaklanmaz. Bir sanatın değeri ona yapılan atıftan kaynaklanır. Leonardo da Vinci'nin tablosunun aynısını yapabilirsin sen de. Birçok resim, ben de ressamım, ben de yapabilirim yani. Alıp yaparım. İstediğiniz tabloyu getirin yaparım ben yani. Hatta Çinliler falan daha güzelini yapıyorlar. Daha güzel. Ama o Çinlinin yaptığı aynı tablo 20 dolara satılıyor. Adamın orijinal tablosu 20 milyon dolara satılıyor. Arada 20 milyon kat fark var yani tabiri caizse. Peki niye? Çünkü onu değeri yapan sanatkarının atfedilmesidir. Tablonun kendisi değerli değil, sanatkarı değerli. Bir şeyi değerli yapan onun sanatkarıdır. Sen aynısını yap. Eğer sanattan kaynaklanıyorsa sen de al tablonun aynısını çiz. Veya o heykelin aynısını yap. Yap bakalım. Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosunu aynısını yap. Çok zor değildir yapmak yani. Aynısını yap. Bakalım kaça satılacak. Sanat eserinin değeri sanat eserinden kaynaklanmaz. Ona yapılan sanatkar itibariyle yapılan atıftan kaynaklanır. Şimdi kainatın sanatkarı Cenab-ı Hak'tır. Her mahluk onun sanatı olmak hasebiyle yüksek bir makamdadır. Her şey, tüm zerrat, tüm mahlukat, denizin dibindeki balıktan gökyüzündeki yıldızlara, galaksilere kadar, bütün melaikeye kadar her şey sanatkarı Cenab-ı Hak olan bir makamda. Onların değerleri Cenab-ı Hak olan irtibattan kaynaklanıyor. Onu değerli yapan ne? Cenab-ı Hakk'ın sanatı olmuş olması. Bütün mahlukat eğer Allah'ı kabul etmezse bir kimse, bütün mahlukatı Cenab-ı Hakk'ın eseri olmaktan tamamen düşürtüp tesadüfün eseri derekesine düşürür. Sanatkarı Allah iken sanatkarı tesadüfe düşer. Değeri ne kadar düşüyor ise o mahlukat bu değersizliğe düşür. Çünkü merkezde insan bulunur. Kainatın merkezinde insan bulunur. Kainatın yaratılmasındaki hedeflerden, maksatların merkezine alınmıştır insan. Merkezi bir görev verilmiştir. İnsanın nazarına göre kainat bir değer alıyor. O mahlukat sanat-ı ilahi olmak makamından tesadüf olmak derekesine düşürünce bu şuna benziyor. Senin mesela çok harika bir kabiliyetin var, üstün bir meziyetin var ve senin meziyetine sahip birisi işçi olarak aranıyor bir yerde.
Sen de oraya gidiyorsun. Esnaftan o meziyettesin sen. Tam işe gireceksin. Bir tanesi geliyor oradan. Senin meziyetinle dalga geçmeye başlıyor. Senin meziyetini o milletin içinde küçültmeye çalışıyor. Senin o işe layık olmadığını, senin 5 paralık olduğunu, senin bu işte en layık olmayan kimse olduğunu, en adi kimse olduğunu falan orada izah etmeye çalışıyor herkes. Halbuki sen o yüksek seviyedesin. Ne hissedersin ona karşı? Bu yalanla mukabil ne hissedersin? Mesela sen bu milletin, bu devletin, bizim devletimizin üst rütbeli bir subay olarak yurt dışına gitsen. Yurt dışında diğer subaylarla, aynı rütbedeki diğer subaylarla yaparken bir tanesi tutup sana bu devletin, Türk devletinin subayı olarak sana hakaret etse. Seni aşağılasa, bütün subayların en aşağısı seni kabul etse, bütün milletin gözünden seni aşağı düşürmeye çalışsa, seni değersiz saysa, millet namına, devlet namına bu milleti temsilen orada olduğun halde seni tahkir etse ne hisseder insan? Bunun çok örnekleri verilebilir. Bir insana, bir varlığa en büyük hakaret onun makamını düşürmektir. Ve Allah'ı inkar eden kimse kainatın tüm zerratını ve o zerrattan yapılan tüm mahlukatı Allah'ın sanatı olmak makamından tesadüfün sanatı olmak, tesadüfün eseri olmak derekesine düşürür. Mahlukat tabiri caizse Genelkurmay Başkanı iken vasıfsız er sınıfına düşürülür. Elbette ki mahlukat ahirette bundan davacıdır. Ve bununla alakalı birkaç hadis var biliyorsun. Denizin dibindeki balıktan diyor, karıncaya kadar yanlış olmasın davacı olur, şikayetçi olur. Bunu var hadislerde biliyorsun. Bazıları anlamıyor ne alaka filan diye. Denizin dibindeki balık ne alaka anlamazsın tabii. Meseleyi bilmeyince, asıl meseleyi bilmeyince anlamaz. Bütün mahlukat Cenab-ı Hakk'ın sanatı derecesinden, sanat ilahiye derecesinden tesadüfen var olmuş, değersiz. Ateizm Allah'ı kabul etmiyor, doğru mu? Doğru. Allah'ı kabul etmiyorsa o zaman insan tesadüfen var olmuştur, doğru mu? O zaman insanda bir amaç var mıdır? Amaç yoksa anlamı var mıdır? Anlamı yoksa ateizm, anlamı yoksa insanın hiçbir değeri yoktur. Ateizmin televizyonlarda, YouTube'larda 24 saat Allah'ı inkar eden adamların bu söyledikleri cümlelerin sonucu nedir? İnsan değersizdir. İnsan ölecek, gidecek, yok olacak yani. Halbuki insan sanatı ilahiydi. Bu video hoşuna gittiyse ve eğer hala MyRahle'ye abone değilsen, abone ol butonuna basmayı unutma. Ayrıca bu videoyu beğenip, yorum ve paylaşım yaparak bu çalışmaya ortak olabilirsin. Unutma, hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.